Norveç, dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Ama güzellik her zaman yaşamanın kolay olacağı anlamına gelmez. Dev dağlar, derin fiyortlar, uçsuz bucaksız ormanlar ve kartpostalları süsleyecek kadar kusursuz manzaralar. Fakat bu manzaraların içinde hayat göründüğü kadar masum değildi. Çünkü doğa güzelliği kadar acımasız kurallarına da sahipti. Norveç'te yaşam, insanların doğayı fethettiği değil, doğanın insanları şekillendirdiği bir hikayedir. Burada verimli tarım arazileri sınırlıdır. Kış ayları adeta bir kuşatma gibi uzun sürer. Ülkenin kuzeyinde güneş haftalarca ufkun üzerine hiç çıkmaz. Yaz geldiğinde ise neredeyse hiç batmaz. Kuzeyin çocukları bu coğrafyada doğaya hükmetmeyi değil, onun kurallarına uyum sağlamayı öğrenir. Peki böylesine sert bir coğrafyada insanlar nasıl hayatta kaldı? Cevap dağların ardında değildi, ovalarda da. Tek bir çıkış kapısı vardı. Deniz. Arkalarında aşılması neredeyse imkansız dağlar vardı. Önlerinde ise sonu görünmeyen hırçın bir deniz. Biri onları hapsediyordu, diğeri sessizce çağırıyordu ve bazen insanlar cesur oldukları için yola çıkmaz. Başka gidecek yolları kalmadığı için çıkar. İşte Norveç'in hikayesi bir tercihle değil, saf bir zorunlulukla başladı. Ve böylece kuzeyin çocukları yüzlerini karaya değil ufka çevirdi. Avrupa'nın büyük bölümü toprağı işlemeyi öğrenirken onlar okyanusu terbiye etmeyi öğrendi. Ama okyanusu kuru bir cesaretle yenemezsiniz. Akla ihtiyacınız vardır. Onlar o güne kadar Avrupa'nın hiç görmediği bir mühendislik harikası yarattılar. Hepimizin bildiği o gemilerin adı Drakkar. Drakkar adını verdikleri o uzun gemiler sadece denizin üzerinde kalmak için tasarlanmamıştı. Esnemek için tasarlanmıştı. Geminin gövdesindeki ahşap plakalar birbirinin üstüne bindirilerek çakılmıştı. Buna klinker yöntemi diyorlardı. Bu sayede gemi devasa okyanus dalgalarına çarptığında parçalanmıyor. Tıpkı bir yılan gibi dalgayla birlikte esniyordu. Omurgaları da olabildiği kadar sığ yapmaya çalışmışlar. Bu sayede hem açık denizlerde fırtınalara dayanabiliyor hem de Avrupa'nın en dar, en sığ nehirlerinde sessizce süzülebiliyorlardı. Bir sabah hiç beklemediğiniz bir nehrin içinde suyu zar zor yarım metre çeken devasa bir savaş gemisi görebilirdiniz. İşte o gemiler doğaya karşı kazanılmış bir mühendislik zaferiydi. İlk başta kıyıdan fazla uzaklaşmadılar, sadece ağ attılar. Yakındaki koylara mesken tuttular. Sonra rüzgarı okumayı öğrendiler. Akıntıların dilini çözmeyi, fırtınanın ne zaman kopacağını hissetmeyi. Çünkü Kuzey Denizi tek bir hatayı bile affetmiyordu. Zamanla yolculuklar uzadı. Tekneler o meşhur uzun gemilere dönüştü. Ve bu insanlar sadece balık taşımayı bıraktı. Bilgi taşıdılar, demir dövdüler, kereste taşıdılar. Sınırları aşan bir ticaret ağı kurdular. Her sefer bir öncekinden biraz daha uzağa uzanıyordu. Ve her dönüşte yanlarına sadece ganimet değil, yeni bir hayatta kalma tecrübesi getiriyorlardı. O devasa drakkarlarda hiç kimse tek başına kahraman olamazdı. Bir kişinin kürek ritmi bozulduğunda bütün mürettebat tehlikeye girerdi. Bu yüzden aynı ritimde hareket etmek bir tercih değil, ölümle yaşam arasındaki o ince çizgiydi. Yıllar içinde dalgaların efendileri artık yalnızca kıyılara sığmıyordu. Kuzey Denizi'ni yara yara aşıyorlardı. Avrupa ufukta beliren o ejderha başlıklı uzun gemileri gördüğünde onları henüz tanımıyordu. İlk karşılaşmalar her zaman barışçıl sonuçlanmadı. Bazı kıyılar için bu gemiler yeni ufuklar açtı. Bazıları için ise saf bir dehşet getirdi. O sabah ufukta beliren ejderha başlıklı gemiler karaya vurduğunda Avrupa'nın kaderi sonsuza dek değişti. Kuzeyin adamları adadaki manastır acımasızca yağmaladı. O gün Hristiyan dünyası hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü saldıranlar ne onların krallarını tanıyordu ne de kiliselerini. Ama burası sadece başlangıçtı. O esnek gemiler sayesinde Paris'i kuşattılar. Akdeniz'e kadar indiler. İzlanda'da devlet kurdular ve Kristof Kolomb'dan tam 500 yıl önce Leif Erikson önderliğinde Kuzey Amerika kıtasına ayak bastılar. Onlar sadece yağmacı değildi. Tarihin gördüğü en korkusuz kaşiflerdi. Gerektiğinde ticaret yaptı. Gerektiğinde toprak fethetti. Gerektiğinde savaştı ve acımasızca yağmaladı. Bu yüzden Avrupa onları yalnızca usta denizciler olarak değil, kıyılarına vuran bir felaket olarak da hatırladı ve zamanla bu acımasız savaşçılara bir isim verdi. Vikingler.
Yaklaşık 1000 yıl geçti, dünya değişti, sınırlar yeniden çizildi. Krallıklar yıkıldı, sanayi devrimi yaşandı, iki dünya savaşı geride kaldı. Ve Norveç de değişti. Bugün sadece 5,6 milyon insanın yaşadığı bu sessiz ülke, dünyanın yaşam kalitesi en yüksek topraklarından biri. Eğitim sistemi, sağlık hizmetleri ve devlete duyulan o sarsılmaz güven. Uzun yıllardır dünyanın zirvesinde yer alıyor. 1960'ların sonunda Hırçın Kuzey Denizi'nin dibinde devasa petrol ve doğal gaz rezervleri keşfedildi. Bu kara altın Norveç'i bir anda zenginleştirdi ama asıl farkı yaratan zenginliğin kendisi değil, o gücü nasıl yönettikleriydi. Bugün dünyanın en büyük varlık fonlarından birine sahipler. Çünkü sahip oldukları bu devasa kaynağı sadece bugünü kurtarmak için değil, henüz doğmamış çocuklarını düşünerek yönetmeyi seçtiler. Peki nasıl oluyor da kişi başına düşen milli geliriyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan bu halk neden lüks arabalarla gösteriş yapmıyor? Neden siyasetçileri işe bisikletle veya metro ile gidiyor? Neden kimse diğerinden daha üstün görünmeye çalışmıyor? Cevap Norveçlilerin genlerine işleyen görünmez bir yasada gizli. Janteloven, yani Jante Kanunu. Kanun dediğime bakmayın. Bu anayasada yazan bir kanun değil. Bu aslında toplumun zihnine kazınmış psikolojik bir koddur. Jante Kanunu'nun ilk ve en önemli kuralı şudur: kendini bizden daha güzel olduğunu düşünme. Başarılı olabilirsin, zengin olabilirsin, yetenekli olabilirsin ama bunu toplumun gözüne sokamazsın. Gösteriş kuzeyde saygıyı uyandırmaz. Sadece dışlanmanıza sebep olur. Haaland'ı düşünün. Böyle bir düşünceyle yetişmiş bir çocuk bu yüzden belki de bu kadar sempatik olabiliyor. Norveç'i ise milyarlarca dolarlık petrol zenginliğine rağmen yozlaşmaktan koruyan şey aslında bu yazılı olmayan tevazu kanunudur. Belki de bu yüzden bugün Norveç denildiğinde insanların aklına artık baltalar ve savaşlar gelmiyor. Ama bütün bu modern refahın altında yüzyıllar boyunca hiç değişmeyen kadim bir alışkanlık yatıyor. Birlikte hareket etmek. Çünkü bazı karakterler kanunlarla yazılmaz. Bir halkın hayatta kalma refleksi olarak doğar. Zaman geçer, dünya değişir ama o ortak ritim asla kaybolmaz. Ama kültür sadece insanların nasıl yaşadığını belirlemez. Çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini de belirler ve Norveç'te bunun en net görüldüğü yerlerden biri futboldur. Çünkü Norveç'te futbol hiçbir zaman sadece bir oyun olarak görülmedi. Bir çocuğun ilk antrenmanında öğrendiği ilk şey nasıl gol atacağı yerine nasıl bir takımın parçası olacağıdır. Bu yüzden Norveç Futbol Federasyonu yıllardır gelişimi sonucun önüne koyuyor. Oyuncuları daha çocuk yaşta yetenekli ve yetersiz diye ayırmıyor. Lig sıralamasını ve erken eleme kültürünü teşvik etmiyor. Avrupa'nın elit futbol akademileri milyon euroluk tesislerde binlerce çocuk arasından sadece en kusursuz olanları seçerken Norveç'in bu eşitlikçi sistemi romantik bir peri masalı gibi gelebilir. Ama cevabı bugün dünya futbolunu titreten bir adam veriyor: Erling Haaland. Haaland o devasa Avrupa akademilerinin steril laboratuvarlarında üretilmedi. Bruyne adında tarlaların ve dondurucu rüzgarların ortasında 12 bin nüfuslu küçük bir tarım kasabasında futbola başladı. Kışın dışarıda oynamak imkansız olduğu için yıllarca Yer Alın adında soğuk ve suni çimli kaplı bir salonda top koşturdular. 40 kişilik bir çocuk grubuydular. Aralarında gerçekten çok yetenekli olanlar da vardı. Topa zar zor vuranlar da. Fiziksel olarak güçlü olanlar da vardı, çelimsizler de. Ama antrenörleri ben senin kulübe sokmaya reddettiği tek bir şey vardı: ayrımcılık. Onları hiçbir zaman A takımı ve B takımı diye ikiye ayırmadı. Çocukları yıldız adayları ve yetersizler diye etiketlemedi. Haaland o yıllarda bugünkü gibi devasa bir fiziğe sahip değildi. Tam aksine fiziksel olarak birçok arkadaşından daha ince ve zayıftı. Eğer elit bir Avrupa akademisinde olsaydı belki de fiziksel olarak yetersiz denilip daha 12 yaşında sistemin dışına itilecekti. Ama Norveç'in o sabırlı sistemi onun kendi hızında ve kendi zamanında büyümesine izin verdi. Haaland yıllarca kendisinden çok daha yeteneksiz çocuklarla aynı sahada oynadı. Bencilce parlamayı değil, oyunun içinde kalmayı öğrendi. Kötü pas veren arkadaşlarına kızmak yerine onların açıklarını kapatmak için daha fazla koştu. Onlarla güldü, onlarla kaybetti. Bruyne FK kulübü bir yıldız yaratmaya çalışmıyordu. Onların tek derdi 40 çocuktan oluşan mutlu ve birbirlerine bağlı bir mahalle grubu yaratmaktı. Sonuç ne mi oldu? Zaten orasını hepiniz biliyorsunuz. İşte bu yüzden Norveç'in amacı bugünün en iyi çocuğunu seçmek değil, yarının en iyi futbolcusunu yetiştirmek. Bu yüzden çocuklar uzun yıllar boyunca aynı arkadaşlarıyla oynuyor. Aynı soyunma odasını paylaşıyor. Birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyor. Ve en önemlisi birlikte büyüyor. Çünkü iyi bir takım önce birlikte büyüyen insanlardan oluşuyor.
Ama bu anlayış sadece sahada başlamıyor. Norveç'te bir futbol kulübünü yalnızca antrenörler ayakta tutmuyor. Antrenmandan sonra sahaya toplayan gönüllüler, hafta sonu kantinde çalışan aileler, çocukları deplasmana götüren veliler, eski futbolcular, komşular, kısacası kulübün etrafındaki herkes. Aynı takımın bir parçası. Norveçlilerin bunun için kullandığı bir kelime var. Dugnat. Yani karşılık beklemeden ortak bir amaç için birlikte çalışmak. Bunun dünyadaki en çarpıcı örneği Kuzey Kutup Dairesi'nin tam kalbinde yaşıyor. Bodo, nüfusu sadece 50 bin olan, kışın fırtınaların ve dondurucu rüzgarların stadyumu acımasızca dövdüğü küçük bir balıkçı kasabası. Önce Norveç Ligi'ni domine ettiler, ardından modern futbol tarihinin en akıl almaz hikayelerinden birini gerçeğe dönüştürdüler. Kadro değeri milyarlarca euroyu bulan devleri bir bir devirip Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kadar yükseldiler. Manchester City, Inter ve Atletico Madrid gibi dünya devlerini yendiler. Peki bu küçük balıkçı kasabası sınırsız bütçeli devlerin dünyasında bu imkansız başarıyı nasıl elde etti? Körfez sermayesiyle mi? Milyarder yatırımcılarla mı? Hayır, sadece ve sadece birlikte hareket ederek. Çünkü o kulüpte tribünleri dolduran birer müşteri değil, o kasabanın ta kendisidir. Kulübenin tesislerinin çatısı mı onarılacak? Taraftarlar gönüllü olarak gelir ve çekiş sallarlar. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sahayı kar mı kapladı? Kasaba halkı ellerinde küreklerle gelir, UEFA yetkilileri şaşkınlıkla izlerken o çimleri hep birlikte temizlerler. Salı gecesi Şampiyonlar Ligi maçı için sahada Avrupa'nın devlerine karşı savaşan o futbolcular, çarşamba sabahı kasabanın fırınında balıkçılarla, işçilerle ve öğretmenlerle aynı sırada kahve bekler. Bodo Glimt takımı sahaya çıktığında sadece 90 dakikalık bir spor müsabakası oynanmaz. Buz tutmuş, izole bir coğrafyanın dünyaya kafa tutuşunu sahneler. Onların en büyük gücü transfer ettikleri yıldızlar değil, 1000 yıldır genlerinde taşıdıkları o sarsılmaz dayanışma ruhudur. Bodo Glimt'in hikayesini dinledikçe Norveç milli takımıyla ne kadar çok ortak yönü çıkıyor değil mi? Bu yüzden bir futbol kulübü sadece oyuncuların bulunduğu bir yer değildir. Bir mahallenin birlikte emek verdiği bir yerdir. Belki bütün bunlar ilk bakışta sadece bir spor politikası olarak görülebilir. Ama aslında çok daha eski bir anlayışın devamıdır. Yüzyıllar önce aynı gemide, aynı ritimde kürek çekmeyi öğrenen insanlar. Bugün aynı takımın içinde birlikte oynamayı öğreniyor. Çünkü Norveç'te iyi futbolcular önce iyi takım arkadaşları olarak yetişiyor. Yıllar geçiyor, o çocuklar büyüyor ve bir gün ülkelerinin formasını giyiyorlar. İşte o zaman sahaya sadece bir milli takım çıkmıyor. Birlikte büyümeyi öğrenmiş bir nesil çıkıyor. Bugün Norveç milli takımını izlediğinizde sadece bir futbol takımı izlemezsiniz. Bir toplumun nesilden nesile aktardığı değerleri izlersiniz. Futbol sonuçta sadece bir oyundur. Ama milli takımlar çoğu zaman temsil ettikleri toplumun izlerini de sahaya taşır. Belki bugün ellerinde kürek yok ama aynı ritimle hareket ediyorlar. Belki uzun gemilerle denize açılmıyorlar ama birbirlerine güvenerek ilerliyorlar. Çünkü bazı alışkanlıklar nesilden nesile anlatılmaz, fark edilmeden yaşanır ve bazen bir futbol sahasında tekrar görünür hale gelir.